Merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölümle yine tekrar bir aradayız. Bu dersimizde sizlerle birlikte fırça çalışması yapacağız. Fakat önce neler yaptığımızı bir hatırlayalım. Evrensel eğrilerle başladık. Malzeme bilgisi anlattık. Bu arada evrensel eğrilerle alakalı düzeltme yapayım. O 4. bölümdü sanırım. 4. bölümü ben yanlışlıkla YouTube'la alakalı çok fazla bilgim olmadığı için daha evvelinden sildim onu. Fakat tekrar yükleyeceğim. Bir eksiğiniz yok, varsayılmaz. Yapraklar bölümünde tekrar o çalışmaları nasıl yapacağınızı anlattım. Evrensel eğriler bölümü şununla alakalıydı. Hani biz kurşun kalemle tanıştık, malzememizi aldık. Klasik sanatlarda bu kalemi kullanma şekli, incelik, kalınlık, nüans dediğimiz hareketleri bu bölümde çözmeye çalıştık. Tekrar çekimini yapıp ekleyeceğim. Ama siz ilk defa izlemeye başladıysanız yapraklar bölümünden devam edin. Yaprakları öğrendik, goncaları, yönlü hatayları, merkezsel hatayları öğrendik ve bunları bir şemsiye içinde, kalıp içinde kullanmayı öğrendik. Bu kalıbı 1/2 halini, 1/4 halini öğrendik. Şimdi de aslında yine tasarım üzerinden devam edeceğiz ama bu bölümde birazcık da elimizi fırçaya ısındıralım diye fırça çalışmasına başlatacağım. Bu şu anlamına gelmiyor. Hani bu derste artık fırçayı yaptık, desenleri kenara bırakalım değil. Desen her zaman, yani masa başına otursanız da oturmasanız da, en ufak bir not defterinize dahi sürekli olarak kurcalamanız gereken bir şey. Çünkü her desenle uğraştığınızda yeni şeyler aklınıza gelecektir. Olanı ve olmayanı çizdiğiniz sürece fark edeceksinizdir. Eksiğinizi ne kadar çok çizerseniz anlayacaksınız. Yeni denemeleri, şunu yapsam nasıl olur, bunu yapsam nasıl olur, bu şemsiyeyi bambaşka biçimde kullansam nasıl olur diye aramaları ne kadar çok çizerseniz o kadar çok karşılığını alacağınız bir iştir. Fırça bir şekilde herkesin elini çok kastığında öğrenebileceği bir şey ama desen üzerinde çalışmak, deseni dinlemek, farklı insanlardan da dinlemek güzeldir. O sebeple dersleri izlerken bütün bölümleri izlemeye çalışmayın. Eğer bunu siz bir ders konusu olarak aldıysanız ve öğrenmeye niyetlediyseniz her bölümün kendi içinde bir geliştirme süreci ayarlayın. Mesela goncaları dinlediniz. Eliniz o goncaları en iyi şekliyle çizinceye kadar diğer bölümü izlemek veya acele etmenize gerek yok. Biz öğrencilerimizle de ilerlerken bölümleri ben yayınlıyorum ama her öğrencinin kendi bir hızı var, gidişatı var ya da elinin gelişme süreci var. Bu sürece tabi oluyoruz. İlla ki o hafta ders yayınladım diye dersin konusunu da geçmiyoruz. Önemli olan sizin elinize yerleşmiş olması. Eğer atlarsanız zaman içerisinde yaptıklarınız güzel gelmemeye başladığı için hani yaprak çirkin, gonca çirkin, birleştirdiğiniz desen de bütününde, totalde çirkin görünecektir. O yüzden sırasıyla ilerleyin. Sizin için daha faydalı olacağına eminim. WhatsApp'tan da derse katılmak isterseniz numaram zaten her zaman videonun altında oluyor. Katılabilirsiniz. Bizim şimdilik çok güzel gidiyor maşallah. Fırça çalışması için ilk malzemelerle alakalı bölümümüzde bütün malzemeleri genel olarak sarmıştım. Burada da fırça çalışması için bir kısmı var. Öncelikle bizim çalıştığımız 1/2'lik şemsiyenin çizim halini masama koydum. Şöyle kaldırayım. Siz de görün. Altında da tabii ki beyaz bir kağıt var. Çünkü Aydinger şeffaf olduğu için masayı göstereceğinden beyaz bir kağıt üzerinde kullanıyorum. Bu çizim hali. Üzerine de boş bir Aydinger'i yapıştırıyorum. Neyle yapıştırıyorum? Size malzemelerin içerisinde yine bahsettiğim Aydinger bantıyla yapıştırıyorum. Aydinger bantı biraz az yapışkanı olan bir yapışkan. Kağıda zarar vermeyen, geçici olarak kaymaları önleyecek bir banttır. Kolay da kopar. Bir tane daha yapıştıralım. Bundan sonraki aşamada Aydinger eskizi
yüzeyi birazcık kaygandır ve boyayı kendine içinde parçalara böler. Onun olmaması için bazı kağıtlar da bunu yapar ya da ahırlanmış yüzeyler de yapar. Bu mermer tabağın içerisinde yağı alınmış pudra var. Karin Sanat'tan almıştım. Birçok malzememi oradan alırım. Aklınızda bulunsun, karinsanat.com'da bütün klasik sanatlarla alakalı bütün malzemeler var. Hat, ebru, minyatür hepsiyle alakalı. İçinde pudram var bunun. Bunu yüzeyime süreceğim. Sizin gördüğünüz bir açıdayken süreceğim. Nasıl olduğunu görün diye. Rapido mürekkebim var. Bunu Rapido kalemiyle birlikte alabiliyorsunuz zaten. Onunla malzeme listesinde bahsetmiştim. Rapido mürekkebini de sürekli testerin içerisinde kullanacağız. Bu çok ince bir mürekkep. Bizim desenlerimizin içerisindeki bütün kontür, tahrir. Tahrir kontürün biraz daha sanırım Farsçadır isim olarak, bilemeyeceğim Arapça mı Farsça mı, yanlış olmasın. Kontürle tahrir aynı şey demek. Bazen tahrir diye kullanırım, bazen kontür diye. Kafanız karışmasın. Kontür ya da tahrir fırçamız bu bizim. Fırçamızı kullanacağımız mürekkep. Evet, cümle tam oldu. Suyumuz lazım fırçamızı temizlemek için. Ve boyayı koyacağımız bir kap. Ve fırçalarımız elbette ki. 2 fırça göstereyim şimdi size. Yine bahsetmiştim. Bu elimdeki fırça Winsor Newton'un, yaklaştırsam numarası görünür mü? Winsor Newton'un 3.0'lı fırçası. En incesi Windsor'un 3.0'dır. 7 seri diye geçer. Winsor Newton'da 7 seri demek samur kılı anlamına geliyor. Bazı fırçalarda 10 seri ya da 100 seri, 110 seri diyedir geçer. Aklınızda sadece şu kalsın, serisi değil. Samur kılı fırça kontür çekmede iyidir. Neden? Çünkü gerçek orijinal bir hayvanın kılı olduğu için bizim saç telimizi hani reklamlarda, şampuan reklamlarında görürüz. O zaman da anlatmıştım. Böyle kirtik kirtiktir. İçine bir şey takılabilecek görünümde. Boya da içine takılır. Hızlıca bırakmaz. Winsor Newton'un dibi kalın olduğundan, ucu ince olduğundan boyayı çok alır, uzun süre boyayla devam edebilirsiniz. O yönden çok güzel bir fırça. Hiç vazgeçmem. Birçok işlemi bununla yapabilirim. Kolay kolay da eskimeyen bir fırça. Sentetik fırçaları da zemin doldurma için kullanıyorduk. Boyayı daha çok hızlı bıraktığından dolayı. Bu diğer gösterdiğimde İran'dan gelen bir fırça. Yine Karin Sanat'ta var. Şu anda hatta indirimde diyordu. Ama tabii videoyu her zaman izlenebileceği için şu an indirimde demek yanlış olur. Bunun da ucu uzun olduğu için büyük geniş halkar desenlerinde, geniş alanlara çekeceğimiz halkar kontürlerinde çok iyidir. Uzun olduğu için yuvarlak dönüşü bir seferde yapmanızı kolay sağlar. Aslında bu dönüşleri yapmak için kedi kılı fırçası çok güzeldir. Bize minyatür hocamız Orhan Dağlı, kulaklar çınlasın, aslında yapımını öğretti. Fakat ben yaparken çok başarılı olamadım o fırçada. Fakat kendisinden bayağı bol almıştım. Bize yapmıştı sağ olsun. Hala onları kullanırım. O fırçaların bir günlük kedi kılından yapmıştı hocam onları. Hareket kabiliyeti çok iyidir. Boyayı da güzel tutar içinde. Uzun süre boya bırakabilir kağıdın üzerine. Onu göstermiyorum ya da yapımını da anlatmayacağım. Kendim çok başarılı bir şekilde tamamlayamadığım için. Hazır fırçalar var zaten. Onları kullanabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Fırçalarımızın ucunu her zaman güzel kullanmamız gerekiyor kapaklarıyla. Ben kapaklarını çabuk kaybedebiliyorum ama kesinlikle uçlarını bozmam. Her zaman kalemin içerisine dik koyun. Pahalı fırçalar tek seferde bozulabilir. O yüzden de ucuna çok dikkat ediyoruz. Boyayı sürerken bile. Şimdi ben kamerayı yaklaştırayım. Hem koruyup hem de nasıl kullanabileceğimi size anlatayım. Kameramı güzel sabitleyeyim.
Bu mermer kabının içerisinde pudra var. Pamuk yardımıyla alıyorum. Mürekkebi kullanacağım ya da boyamı kullanacağım her yere sürüyorum. Hiçbir sakıncası yok. Diğer tesip yapacağımız alanlarda sürmenizde de bir sakıncası yok. Geçiyor zaten. Şunun içinde biraz su var. Bu boş. Buna birazcık Ropido mürekkebinden damlatacağım. Bir damlacık yeter. Fırçamı boyaya yan bir şekilde batırıyorum. Hiç böyle dik değil. Fırçamın ucunu hiç kırmamaya çalışıyorum. Yandan ucuna mürekkebin girmesini sağlıyorum. Sonra da peçeteye siliyorum. Ya da ben şöyle elime de çok sildiğim olur. Çünkü içindeki mürekkebin ne kadar gittiğini daha iyi anlıyorum burada. Hani sanki dengeyi sağlıyor gibi elim. Direkt böyle alıp kullandığımızda çok fazla, şöyle göstereyim bir daha. Direkt boyaya batırıp hiçbir yere silmeden kullandığımızda çok kalın olur. Hiçbir zaman inceltemeyiz o şeyi. Bakın hemen şurada göstereyim. Kalın gider. Ne kadar ince sürsek de kalın olur. Bize çok ince görünüm, kalın görünüm de lazım. İkisini bir arada kullanabileceğimiz bir açı lazım. O yüzden bir tık şöyle döndürerek sildim bakın. Şöyle fırçanın etrafını döndürerek boyanın fazlasını alıyorum. Sonra kağıdımın üzerinde kullanacağım. Ama nasıl yıkayacağımızı da göstereyim. Yine suya batırdığımda dibe değdirmiyorum. Sallıyorum. Yanlara şöyle tık tıklarsınız. Fırçanın ucunu dibe değdirip bozmuyorum. Sonra da kurulayıp boyasından iyice arındığından emin olup son işlem kapağını kapatırsınız. Kapağını kapatmadan önce de birazcık ağzınıza alıp onun fırçanın ucunun biraz donmasını sağlarsınız. İyi olur. Şimdi ben bu görüntüyü geriye çekiyorum. Boyamı aldım. Biraz sildim. Şimdi de işime başlayacağım. Bunu geri çekelim biraz. Ben bu alana geleyim. Evet. Bu da görünsün. Kamera bir iş yaparken çok yakınımda oluyor. İnşallah ses düzenim çok fazla ya da rahatsızlık verici olmuyordur. Bu denilen kısımları incelik ya da kalınlık yapmıyoruz. Belli bir ayarda gidin. Diğer fırçamın tersiyle Aydinger eskizini kabaran yerlerini indirmek için bastırıyorum. Bir yerden başlayalım. Merkezi hatayımızla başlarız ya desene. Şimdi merkezi hatayının orta noktasıyla başlayalım. Bir tarafına şöyle fırçanın ucunu bastırarak, hani kalemde yaptığımız gibi nüansları verirken. Şimdi incecik başlayacağım. Bastırıyorum ve fırçamı kaldırıyorum.
Tekrar. Bu incilik kalınlıklı fırçayı yine halker deseninde yaparız. Tesip desenini tahrirlerini yaparken incelik kalınlık vermeyiz. Çünkü zemin boyası yaparken o kalınlık zemin boyasını dengesini şaşırtıyor. Onda tek düze gideriz. O yüzden eliniz iki biçimde alışsın. Şu anda nüans vererek çiziyoruz. Uçta kalınlaştırdım. İncilik başladım. Uçta kalınlaştırdım. İncilik başladım. Uçta kalınlaştırdım. Arasındaki yaprağımı da ince başladım. Kalınlaştırdım. Elimi kaldırırım. İnce başladım. Bastırdım. Elimi kaldırdım. Bu sefer dönemedim. Diğer taraftan geldim. Kalem üzerindeyken hani nüanslı çizmeye özen gösterin diyorum ya her zaman. Burada da o çok işinize yarayacak. Elinize alıştırdıysanız. Normalde kağıt üzerine yaparken Aydinger'den daha kolay tahrir çekersiniz. Bu biraz fazla kaygan bir kağıt. Alttaki desen görünsün diye bunun üzerinde çalışıyorum. Eğer istemezseniz ya da zor gelirse deseni başka bir kağıda da çizip çalışabilirsiniz. Bakın nasıl güzel dönüyor fırça. İşte yuvarlağı görmedim. Şöyle yapalım. Keyifli bir iştir fırça çalışması. Hoşunuza gidecek. Zamanla boyamalara da geçeceğiz. Aşama aşama.
Ama şimdilik biraz fırça, biraz desen, biraz fırça, biraz desen çalışabilirsiniz. Deseni hiç bırakmıyoruz. Genelde hep uçlarda kalınlaştırıyorum, fark ettiyseniz. Daha güzel durur. Bu sebeple. Ama aklınıza hep şöyle sorular takacaktır. Dibe kalınlık versek ya da başka şeyler. Deneyin. Ne nasıl oluyor diye. Her sözüme sabit kalmak yerine oluyor mu olmuyor mu kendiniz görün ve deneyin. Bu kalınlaşan yerlerde boyama yapılırken her kere boyanın yoğunluğu da bu uçlara verilir. Tarama yaparken yine boyanın yoğunluğu uçlara verilir. Çok güzel durur. Boyam biraz kurudu. İçine bir damlacık su aldım. Çok fazla sulandırdığınızda grileşmeye başlar. Ama birkaç kereden bir şey olmaz. Evet, bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Siz de kontur çekme işlemini tamamlayabilirsiniz. Bol bol çalışın. Hem desene hem kontüre. Şimdilik dersimiz bu kadar. Ne yapıyorum? Fırçamı iyice yıkıyorum. İyice yıkıyorum. Siliyorum. Bir daha yıkıyorum. Siliyorum. Bu diplerindeki koyuluk kolay kolay gitmez. Bu benim normalde de kullandığım kontür fırçam. Sildim. Sonra da ağzıma alıp ucunu sabitliyorum. Kapağını kapatıyorum. Bugünlük bu kadar. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.